Selam. Biz bu videoyu çektiğimizde henüz acemiydik. Bir giriş videosu çekmeyi akıl edememişiz. Bir önceki videomuzda şuraya veya şuraya veya şuraya bilmiyorum veya buraya koyacak Yiğit bir yere koyacak. Igoumenitsa'ya ilk gidişimizi çekmiştik. Bu videoda da devamını anlatıyoruz. İşte çadırı çakıyoruz. Bir de Parga'ya gidiyoruz. Muhteşem. Benim saçım var. Evet, orada Yiğit'in saçı var. Bence bu hali daha iyi. Muhteşem bir gün batımı vardı Parga'ya gittiğimizde. Çok keyif aldık. Hatta şimdi üzerinden bir ay geçtikten sonra izleyince vay be ne günlerde dedim yani. Biraz özledim. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler. He çekiyor, çakıyor. Çakıyordu çadırını. Normalde bu çadırı çakmasak da oluyor ama böyle çakınca daha alanı geniş oluyor. Sana helal olsun be. Evet, penceremizi açalım lütfen. İçime zakkum giriyor. Zakkum mu? Ne bileyim. Ben de bilmiyorum. Süper. Alayım. Buyurun. Yumurtları koyuyoruz içeriye. O çekirgeden nasıl kurtulacağız? Oradaki misafirine ne demek istersin? Ne söyle? Defol git buradan. Uzaktan bir şey fırlatalım. Turna. Great for Tourism. Şurada şu anda. Çadırın kenarında. Gider misin buradan? Lütfen. Kötü mü kokuyor çok? Kötü değil, değişik yani böyle. Kanser kokuyor. Kimyasal kokuyor. Biz bununla yatamayız. Hayatımızda zaten her şey plastik yani içinde yaşadığımız dünya. Ama bu plastik çok bir dünya. kötü kokuyor. Ben Şu an benim başım ağrıdı yani. İzmit'te büyümüş biri olarak sana bunu yakıştıramam. Ben bunda yatarım. Sen yatamazsın çünkü aynı yerde yattığımız Bir şey olmaz, alınmıyor Hayır, bunu kokusu artık soluyamayız ya. hayatım. Korkunç bir koku. Bunu atacağız uçak. Benim yatmama da izin vermiyorsun ya. Dışarıda başka yerde yatacaksan yat. Uyku tulumları arabada mı? Arabanın arkasında. Burada çok arı var. Hatta arı değil, bayağı şey var. Hornet ne? Eşek arısı mı oluyor Yiğit? Eşek arısı olabilir, yaban arısı olabilir. Yaban arısı. Dev arılar var işte. Onlara da tuzak kurmuşlar, böyle kutular var. İçine galiba bal koymuşlar. Bunlar bizim yastıklar mı? Evet. Şişme yastıkla uyuyacağız artık. Bir de lambalarımızı gördün mü bir yerde? Bir tanesini evet. Ben de yastığı şişiriyor. Okey. Bir tane yatağımız içeride. Yastıklarda nasıl bir yumuşaklık talep ediyor? Ortaya. Ay ne kadar çok çekirge var ya. Her Nerede yerden o? çekirge zıplıyor. Aşkım gece otururken de kitap dinler miyiz? Dinleyebiliriz. Hemen evet dedi. Yaşasın. Galiba ters koydum. Yastıkları da koyalım istersen. Tozlanmasınlar dışarıda. Çarşaflarımızı da atıyorum içeri. Yakıp koyuyorum. Aa, burada asılı ip varmış Yiğit. Böyle asabiliriz bence bunları. İstersen sen bunu da kur. Gece sonra zorlanıyorsun. Bu akşam yemek yemeyiz değil mi? Yani çok yiyecek gibi değilim ben. Ben de değilim. Ivır zıvır atıştırmayla, çayla, çorbayla geçebiliriz gibi. Bu yerlerde delikler var ya Yiğit. Onlar arı yuvası olamaz değil mi? Yok canım, bir başka şeyin. Başka bir şeyin yuvası. Kampçının çaktığı yerler bence onlar. Yok, ben o kadar iyimser değilim. Ne olacak hayat? Baksana kocaman yani. Kunduz mu olacak? Bence bu bir şeyin yuvası ya. Hiç karınca yok. Peki? Evet, şaşırtıcı. Önce bir çay mı yapsak acaba? Uyku apnemi herkese göstermiş oldum böylece. İnsanlar uyku apnemi olduğunu biliyor artık. Geceleri maskeli biriyle aynı yatağa giriyor olmak nasıl bir duygu? Horlayan biriyle aynı yatağa girmekten kesinlikle çok daha iyi. Ama korkunçlu değil mi bir yandan da? Hayır, senin sağlıklı olman daha önemli. Korkunç olan ne biliyor musun? Bir dakika nefes almadan durman. O da değişik, evet. Değişik bir hissiyat. Aynısını olsa. ben olsam gece beni herhalde 700 kere falan uyandırırsın. Bunu yakalım mı? Hatırlıyor musun nasıl yandığını? Çeviriyordum. Basıyormuş. Olmuş ya. Sabah güneş oradan doğacak ya. Ha, güneş oradan doğmayacak. Güneş buradan doğacak. Buradan batmadı mı? Hiç mi ya, bilmiyorum. Fulluyorum bunu. Böyle. Geç bir saatte oturulabildi. Pargalı İbrahim'in memleketine geldik. Bizim kaldığımız kamp yerine çok yakınmış. Yarım saat arabayla bir memleket. Adı Parga. Hayret. Öyle şimdi biraz gezeceğiz. Sahile gideceğiz. Küçücük bir yer zaten.
Bir şeyler yeriz burada. Bir de böyle kıyısında renkli renkli evler varmış. Google'da yalancısıyız. Bakalım Google'da görebilirsek. Nasıl yanmışım peki ameleliğimin boyutu. Ot satıyorlar, çok iyi. Baksana. Evet. Tam bir Ege kasabası işte. Evet, gerçekten öyle. Ege'de olmasa da. Ege'ye çok yakın. Orada ne oluyor? Niye o kadar heyecanlılar? Ha, fresh fish satıyorlar. Bir göstereyim. Şöyle menüyü göstereyim. Şunların içinde balık veriyorlar. Kızarmış balık. Burada başka menü var. Burada da taze taze balıklar duruyor yani. Oradan salatanı da seçiyorsun. Ay baksana. Bunda ezersin bir şeyler. Ay şunun güzelliğine bak. Ne kadarmış bu? 35 euro. Bu ne? Baharatlık. Çok ponçik. Yiğit'in hayali. Yiğit'in rüyasıdır bu. Burası da Yiğit'in hayalidir. Yiğit sen burayı sevdin, sevmiş olman lazım. Sahile geldik. Arabayı park ettikten yaklaşık 3 dakika sonra sahile geldik. Dev çapa. Çapayı mesela turistik attraction point olarak gösteriyor. Evet. Böyle bir yer. Beni çapayla çek. Video çekiyorum şu anda. Çok iyi. İnanılmaz. Bak burada çok güzel manzara var. Çok güzel gözüküyor. Şurası kale. Parga Kalesi. Burası da resimlerde gözüken o renkli yer ama bulanık gösteriyor. Sanırım güneş karşıdan vurduğu için. Şöyle zoomlasam acaba renkleri düzelir mi? Asla düzelmedi. Yiğit'inkiyle deneyelim. Teknoloji ve kardeşim. Gurur duyuyor musun? Gurur duyuyorum, ben yapmadım. Ama mutlusun gibi sanki. Boş yapıyorum. Kaleyi de çekiyor. Hadi şu renkli evlerin olduğu yere gidelim. Hadi gidelim. Ne varmış bakalım. Evet. Ucuz yollu Cinque Terre cosplay olmuş biraz. Cinque Terre cosplay mi? Adalar var şu tarafta biraz. Adalar böyle. Yiğit emlak piyasasında bazı araştırmalar yapıyor şu anda. Sanki paramız var, buradan bir şeyler alabilecekmişiz gibi. Her gittiğimiz yerde evlerin fiyatına bakar. Emlak piyasasının bütün nabzını tutar yani. Tuttun mu nabzını emlak piyasasının? Selamünaleyküm, 500.000 euro böyle olmaz. 500.000 euro olmaz. Böyle bir yere varamayız yani. Villa mıymış? Villaymış. Yani 500.000 euroymuş aynı zamanda. 550'ymiş, ben sana 500 diyorum, yabancı değilsin. O zaman gel şuraya da bir çekilelim. Ay. Şapkan gidiyor. Uçuyor. Çok tuhaf şeyler oluyor. Evler de çıksın. Ama o zaman ben çıkamıyorum. Orayı da çek. Şöyle yükseleyim. Şapka. Çok güzeller. Geldik. Yiğit'in bulduğu mekana. Doğma da burada. Dolmadaki ya. Girip yiyeceğiz şimdi. Şu manzaraya bir bakın ya. Hele bir bakın. Denizin dibi buradan gözüküyor. Bulunduğumuz nokta şöyle bir yer. Şöyle gösterirsem belki anlaşılır. Bu evlerin güzelliği nedir ya? Size yaşlı barını gösterelim mi? Dur. Bunları çekmek yasak mı acaba? Değildir herhalde. Burası Almanya değil. Yasak diye bir şey var mı? Yaşlı barı. Aslında beni de biraz çekiyor yani. Yalan söyleyemem. Evet, beni de çekiyor. Müziğiyle. Belki biz de onlardanız. Neresi bizim yemek yediğimiz yer? Evet, Taverna Andreas. Herkese tavsiye ediyoruz. Çok güzeldi. Arkada inanılmaz tatlı bir terası var. Bir de tam gün batımı saati gelmişiz. Bir ben mi yapıyorum, problem yaratıyorum? Bunu demek istiyorsun.
Bir sen kayacağım diye korkuyorsun. Çünkü benim sandaletlerimin altı inanılmaz kaygan. Tamam çıkar diyorum ben de. Böyle kötü. Hayır, ayaklarım kesilir. Neyde kesilecek artık? Betonda mı? böyle kötü şeyler olabilir yani. Nasıl? Nedir kötü şeyler? Betonun kötü yanları. Burada cam olabilir. Ayaklarım acır yani. Bakıyoruz ama bastığımız yere görürüz cam olsa. Çıkarmayacağım. Ama biraz yavaş inebiliriz tabii ki de yani. Ve şu mazgallara falan basmamamız da var. Kayıyorum lan. Böyle ayakkabılarımın altı şey gibi, kösele gibi. Anladın? Böyle altı dümdüz. Dişlerim kırılır ha. Ulan işte. İşte burada düşersem dişlerim kırılır. Düşme işte. Ben de. Dişlerim şey olur, dudaklarıma vurur. Ayakkabılarımı çıkardım hadi. Çıplak ayaklı bir şekilde hayatından memnun musun? Bunda acıyor. Ayaklarım kayıyor yani. Çok bir şey yok. Yani sandaletlerim kayıyor. Ne yapayım? Ben de çıkardım. Ayaklarımın altı olduğu çamur. Gökyüzü çok güzel değil mi? Bu deniz de gözüktü. Evet, deniz de kızarmış. Evet. Ay çok kötü batıyor. Taşlı yere geldik de ondan. Artık basabilirsin bence rahat rahat. Evet, kamp maceramız sona erdi. Şimdi nereye gidiyorduk Yiğit? Pardon. Şimdi Vasiliki'ye gidiyoruz. Vasiliki. Vasiliki'den arabalı vapura bineceğiz. Ve Kefalonya'ya geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda Kefalonya'da olacak. Çok yorulduk ya. Bu kamp kaldırmak inanılmaz zor bir iş. Bir de burada inanılmaz çok çekirge vardı. Ama böyle yani hani şimdi şeyler diyebilirsiniz hani kampa gittin ne bekliyorsun? Öyle değil yani çok kamp yaptık. Yani onlarca sadece çadırımızın etrafında onlarca çekirge vardı. Böyle istilaya uğramış gibiydik yani. Biz firavun muyuz? Evet ya. Bizden ne istiyorsun sevgili çekirgeler? Çeşit çeşit renk renk. Aramızda bazı zıplıyorlar. arkadaşların şeyi de var. Tedirginlikleri de var. Yani böcek fobim var. Sen de hiç fena değil misin? Sen de bence biraz korkuyorsun da bana Ya, ben daha fazla anlamsızca gerilmeyeyim zıplıyor diye. ya. Fat diye üstüne geliyor falan. İşte o çekirge var mı tedirginliğiyle çadırı topladık. Bir de çok cırcır böceği var ve sanırım cırcır böceklerin kabukları yani çatlamışlar. Onları da gördük. İşte böyle onları temizle, toz toprak temizle falan filan. Biraz uzun sürdü. Yiğit şimdi şeyin parasını ödeyecek, kamp parası. Sen güle güle de. Evet, görüşürüz. Ondan sonra işte çekirgeydi, toz toprak temizleyelim de. Bir de biz geçen kampa çıktığımızda valizle gelmişti. Büyük bir valiz ve işte küçük bir valiz doldurmuştuk. Ayrıca işte kamp malzemelerimiz vardı. Ama kamp yaparken çok sıkıntı çektik. Çünkü devam valizi aç. Koca valiz aç, içinden bir şey çıkar, geri kapat falan. Bu bize çok zor geldi. O yüzden biz de açık kutular aldık böyle. IKEA videosunda var böyle açık kutular aldık ve işte ne bileyim kategorize ettik. İşte Yiğit'in kıyafetleri, benim kıyafetlerim, yıkanma, yok temizlik falan filan gibi böyle ayrı ayrı kategorize ettik, kutuladık. Kamp yaparken çok kolay oluyor. Çünkü işte neye ihtiyacın varsa o kutudan alıyorsun her şey açık olduğu için. Ama toplanırken çadırı, piknik masasını, işte kamp masasını, sandalyeleri hepsini onların altına yerleştirmek gerekiyor. Bu yüzden her şeyi çıkarmak gerekiyor ve bir valiz çıkartır gibi çıkartmıyorsunuz tabii. Bir sürü kutu çıkar geri yerleştir. Neyse hallettik, şimdi topladık. 1,5 saat sürdü. Şimdi 2,5 saat kadar şeyimiz var. Arabalıya biniyoruz. Oradan da sanırım 1 saat kadar arabalı vapurla gideceğiz. Ve Kefalonya'ya varacağız. Ondan sonra bu sefer kamp yapmıyoruz. Adada şeydeyiz. Uygun bir ev bulduk. Orada kalacağız. Geceliği 50 euroydu galiba. Adayı gezeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yani ne bileyim like'larsanız, yorum yaparsanız, eğer beğendiyseniz tabii ki ve tabii ki üye olursanız çok sevinirim. Orada böyle birer artıyor üyelerimiz. Şu an 9 üyemiz var. Yani bu video yüklendiğinde kaç olur bilmiyorum.
10 olsa seviniyorum yani. 9 10'una çıksa. Bizi desteklerseniz çok seviniriz. Öptüm sizi. Görüşürüz.